Sanatın evriminden tekrar merhaba. Bugün çok kıymetli bir hocamız, konuğumuz oluyor. Sevgili Ahmet Özel programımıza konuk oldu. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bayağı bir süredir programlarımızı çakıştırıp bu çekimi yapmak için uğraşıyorduk. Kısmet bugüneymiş. Evet. Şimdi sizi tanımayan kişiler için Ahmet Özel 1960'da Çanakkale'de doğuyor. Oradan hızlıca eğitimlerinizle beraber sohbete başlayalım. Sonra da detayları konuşmak istiyorum. Öncelikle teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Çok mutlu olduk. Ben Çanakkale Biga ilçesine bağlı Cadiye köyünde doğdum. Köyümü özellikle söylüyorum çünkü oradan aldığım çok şey var. Evet. Çok küçük yaşta oradan ayrılmama karşın hep bağlarım devam etti çünkü. Sonrasında İstanbul'a ailemiz yerleşiyor. İlk orta ve diğer eğitimlerimi hep İstanbul'da alıyorum. Kabataş Lisesi var. Çok Kabataş Lisesi tabii önemli benim için. Ben fen bölümü mezunuyum orada ama hep eğilimlerim sanata yönelik o zaman küçük yaştan itibaren başladığı için çok istedim. Bir yönüyle tesadüfen haberim olmasına karşın Güzel Sanatlar Akademisi'nden ama sonrasında böyle bir okulun olduğunu öğrenince hemen oraya yöneldik, sınavlarına girdik, bir şekilde kazandık. Aile bir şey demedi mi? Aile istemedi tabii ki. Çünkü fen bölümü mezunuydum. Özellikle fen ağırlıklı bir alanda gideceğimi çok öngördüler yani diyelim. Doktor ol çocuğum, mühendis ol çocuğum. Özellikle mimar olacağım şeklinde biraz da o el yeteneğimi dikkate aldılar aslında. Ama bunu o zaman tabii ki 1976 yılından bahsediyorum. Evet. Sanatın onun üzerindeki işte alanın darlığından da kaynaklanır veya bilinmezliğinden bizim ailemiz açısından bilinmezliğinden kaynaklanır. Bir nedir acaba böyle nasıl bir bizim seçim diye. Bizde bile hala konservatuar okuyan, resim okuyan, bu okuyan hem kafası çalışmaz gözüyle bakılırdı. Evet, hem de aç kalır bunlar sonra tiyatroda hem öyle hem biraz kalır. Belki hani tırnak içinde şımarıklık gibi görünüyordu. Yani aslında hayatın zorluğu hep gözümüzün önünde tabii o zaman. Genel olarak Türkiye'nin zor zamanları ve onun üzerinden bir kişi böyle bir seçimi yapıyor. Aslında kolay bir şey değil tabii ki. 12 Eylül döneminde bir süreç. Ayrıca da siz de o özelliğe sahip olan gruptansınız diyelim. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi adı altına dönülmüş. O iki isim altında okumuş sanatçılarımızdan biri de sizsiniz. Ben şöyle tamamen Devlet Güzel Sanatlar Akademisi iken mezun oldum. Benim 82'de galiba dönüyor değil mi? Efendim? Mimar Sinan adını 82'de alıyor. 82'de aldı ama ben 82'nin başında mezun oldum. Sanıyorum Temmuz-Ağustos döneminde yani 82'den sonraki döneme geçtiği zaman Mimar Sinan Üniversitesi oldu. Benim diplomam Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ydi. Evet yani ben onu hep tabii ki... 82'yi okuyunca dedim ki ay farkıyla kurtarmış olamazsın. Aynen öyle bir şey oldu. Evet. Sonra buraya çok özendim valla. Roma ve Floransa yılları var, dönemi var. Evet. Ve orada da tablo ekspertizi ve restorasyon üzerine bir İtalyan sanat bursuyla gidiyorsunuz. Evet. O da şöyle bir süreç. Tabii 82 yılında mezun olduktan sonra Türkiye'nin zor dönemleriydi. 12 Eylül'ün sıcaklığını hep hissettik daha hemen mezun olmaz. Bir yönüyle de tabii ki alanımızı hemen resim bölümünden mezun olduktan sonra o noktada ilerlemek de hemen mümkün olamadı. Onun da getirdiği etkiler belki. Sonra askerlik dönemi başladı. Ben uzun askerlik yapanlardanım. 16 ay askerlik yaptım. 18 ayda 2 ay erken terhis olduk diye de sevindik hatta. Öyle bir şey diyelim.
Oradan ayrıldık, askerliği tamamladıktan sonra bir yıl ben bir grafik bürosu açtım. Grafik bürosunda o zaman önemliydi. O basın sektörüyle bağlantılı çalışmalar yaptık. Ama benim hep aklım tabii ki yine Mimar Sinan diyeceğim. Oradan gelen bir şeyle hep o camianın içerisinde olmaktı. Sonra Resim Heykel Müzesi'nde öyle bir kadro açıldı. Evet. Ve o müracaatımla beni aldılar. Ve hemen daha o ilk sene o zaman resim restorasyonu üzerine zaten girmiştim. Bir bursun olduğunu bir şekilde öğrendim ve müracaatımı da kabul ettiler. Ve O zaman oradaki göreviniz aslında bu bursu kazanmak için de güzel bir tabii. Onlar deneyim oldu. Denk oldu. Uzun yıllarda Çünkü kalıyorsunuz. 97'ye kadar oradasınız. Evet. Ve o zaman resim restorasyonunun gerekli olduğu konusunda bir bakanlıkta bir fikir vardı. O belki devreye girdi. Çünkü başka bölümleri için, sanat araştırmaları için, başka diğer daha resim temelli diyelim müracaatları o dönem kabul etmediler. Yani hem resmi biliyor hem resmin restorasyonunu sürecini biliyor. Evet. Bir sistem denk oldu diyelim öyle. Ve tabii benim için çok iyi oldu. Hep onun reprodüksiyonlarıyla tanıdığımız eserleri artık yerinde görme fırsatımız oldu. İşte Roma'da yani şimdiki gibi dijital yok, o yok, ya kitap bulacaksın da göreceksin, bir fotoğraf bakacaksın falan filan. Tabii yani daha önceki söyleşilerde de hep bahsettim, bir İtalyan serisi reprodüksiyon kitapları vardı. Biz bütün çalışmalarımızı onun üzerinden yapıyorduk. Yaptığım kopya da aynı şekilde. Ne kadar kısır değil mi şimdi bakıldığında? Ya işte kaynaklara ulaşamıyoruz. Hem olmadığı için ulaşamıyoruz. Hem bir de gerçekten onlar ancak belli yerlere gidildiği zaman belli kitap evlerinde alınabiliyordu. O da bir bütçe sorunuydu, açık söyleyeyim. Öyle de bir noktası vardı. Dolayısıyla hep kütüphaneler üzerinden, kütüphanelerden ödünç alınır, ona göre tekrar iade edilir. Böyle bir görsel hafızayı böyle kurmaya çalıştık o zaman. Şimdi tam bu müzeden bahsedildiğinde şu an günümüzdeki müzenin donanımı, varlığı, son açılmış haliyle nasıl buluyorsunuz, değerlendiriyorsunuz? Evet, çok uzun bir konu. Çünkü orada kısa istiyorum ama duygusal anlamda istiyorum. Teknik anlamda değil. Şöyle. Çünkü çok içeriği solumuş bir insansınız. Evet. Size sormam lazım tabii soruyu. ki. Öncelikle tabii müzede bulunduğum için sonradan çok şanslı olduğumu anladım. Sonradan dememin nedeni orada çok sorunlar yaşadık çünkü. Olması gereken, daha erken olması gereken çok şey olamadı. Belki zaman, belki başka koşullar buna engel oldu. Ama sonuçta geldiği noktada da ben şimdi Müze Danışma Kurulu'ndayım aynı zamanda. Şu an çağdaş bir anlayışı yakaladılar. Çok güzel. Çünkü çevresinde başka oluşumlar da eş zamanlı olduğu için kendisini yenilemek durumunda da kaldı. Yani siz çevrenizde örnek alacağınız bazı kurumlar veya sizi zorlayacak kurumlar olmadığı takdirde bir standart bir şey içerisinde böyle bir yaşam sürüyor diye öyle devam edebiliyorsunuz. Ama sizi zorlayan sistemler olduğu zaman kendinizi yenilemek zorunda kalıyorsunuz. Nitekim müzede öyle oldu. Biliyorsunuz daha önceden müze Dolmabahçe Sarayı'nın Veliaht Köşkü'ndeydi. Sarayı bir bölümündeydi. Oradan da ayrılmak zorunda kaldığında yeni bir mekan arayışı çok da iyi oldu aslında. Uzun sürdü o dönemde. Evet. Hatta ben hatırlıyorum, eserlerin korunması, bu kadar taşınması bile aslında çok sıkıntılı bir süreç. Öyleydi ama şöyle görüşler vardı. Orası Atatürk'ün biliyorsunuz isteği ve emriyle diyelim tahsis edilmiş bir yerdi.
Atatürk'ün o isteği üzerine yapılmış olmasından dolayı o yeri terk etmemek gibi bir düşünce o zamanlar çok fazla konuşuluyordu. Ama müzenin deniz kıyısında olması, ondan sonra koruma şartlarının ne yapılırsa yapılsın çok o konuda zorlanılması muhakkak bir değişiklik gerektiriyordu. Dolayısıyla ben sonuçta o görüşlere katılmadım. Katılmadım. Yeni bir mekan, bence modern bir mekan, nispeten çağdaş bu müzecilik anlayışının hem bina hem diğer şartları sağlaması açısından böyle bir yapının olması gerekiyordu. Yeterince bunu karşılıyor mu derseniz şüphesiz çok mükemmellik noktasında konuşulabilir. Ama ben şu anki müzenin şu anki çalışmasını da yakından izlediğim için bence artık olması gereken yerde diye yani söyleyebiliyorum. Standartlara yakın bir müzemiz var diyebiliriz, evet, değil mi? var. Ben son şehir dışından gelen bir arkadaşımı gezdirdim. Bir kere daha böyle keyifle gezdim. Evet. Yani her şeyi hakkını vererek izleyebiliyorsun artık. Evet, çok evet, önemli evet. bir şey. Çok da hocalarımız orada da yani hem geçmişin müzede, okulda olmalarından gelen bir hafıza devrede. Çok. Bir de orası merkez bir koleksiyon. Bütün koleksiyonlar biliyorsunuz oradan dağıldı. Evet. Ankara Resim Heykel, İzmir Resim Heykel. Dolayısıyla o yönüyle de çok önemli. Bence şüphesiz daha çok geliştirilebilir. Başka alanlarda da sergileme ana mekanın dışında olabilir ama şu anki bulunduğu durumdan memnunum ben. Artık oradan diğer genel müzelerle ilgili konuşmaya geçmeyeceğim. Evet. Sizin 95'te bir de doktoranız var. Evet. Oradaki süreç biraz konuşalım onun üzerine. Şöyle, ben Resim Heykel Müzesi'nde olmamın şimdi hani siz sordunuz hangi duyguları taşıyorsunuz diye en güzel benim için en yararlı noktası Türk resminin içinde yaşadım 12 yıl boyunca. Orada birçok önemli sanatçılar geldiler, bulundular. Orada çok önemli sergiler oldu. Dolayısıyla bir atmosferi soludum. O atmosfer üzerinden zaten ben kendi varlığımı bir şekilde gösterebiliyorum diye düşünüyorum. Çünkü altyapımda muhakkak onların etkileri vardır. Onları biliyorum. O yönüyle Resim Heykel Müzesi büyük katkıda bulundu. Tabii ki benim araştırma konularımda oradan çıkacaktı. Hazır elinizde doneler var ki birçok kişinin belki göremeyeceği, ulaşamayacağı arşivlere ulaşıyor. Tabii. Mesela Şekerahmet Paşa hemen elimizin altındaydı. Osman Hamdi hemen elimizin altındaydı. Onun dokümanları elimizin altındaydı. O sıra tabii biraz daha erken döneme gitmek için o zaman Topkapı Sarayı'nda daha erken dönem resim koleksiyonu vardı. Orası da çok fazla titizlikle korunduğu için çok ulaşamamıştık o zaman. Onun zorluklarını yaşadık. Onlar da haklı olarak tabii koruma eksikliğinden dolayı çok fazla araştırmacıları böyle özel alanlara sokmak konusunda çekince gösteriyor idiler. Ama ben gene alabildiğim yardımları aldım. Yan tarafta Dolmabahçe Sarayı'nda çalıştım. Oradaki kaynaklara ulaştım. Ve güzel, anlamlı bir işte 19. yüzyıl Osmanlı'da Türk resmi diye bir doktorayı hazırladım. İyi oldu benim için. Sonra eğitmen olarak 2010'da Yeni Yüzyıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak bir eğitmenlik serüveni başlıyor. Şöyle bir şey, ben tabii ki asıl resim sanatçısı diyeceğim artık. O kimliğimle bir yandan çalışırken birçok alandan beslendiğimiz için elimizde çok önemli birikimler var. Öyle düşünüyorum. Ben her alanın kendi içerisinde böyle insanlarımız olduğunu düşündüğüm için onların da diğer özellikle genç
öğrencilere, genç sanatçılara katkıları olması açısından böyle bir yarı eğitmenlik görevleri olduğunu düşünüyorum. Biraz bu benim misyon olarak. Evet, ben biraz böyle yaklaştım. Çünkü bir grup sanatçı biraz daha kapanır. Kendi tırnak içinde mağaralarında kendi üretimlerini yaparlar ve çok da fazla aslında dışarıyla temasları olmaz. Ben buna karşıyım. Ben biraz daha alışverişin olmasından yanayım. Sadece biz birilerine bir şey öğretiyor değiliz. Biz birilerinden de bir şey öğrenmek durumundayız. Çünkü bu bir gençlik aşısı gibi bir şey. Değişen döneme de görmek, onu etüt etmek için yeni nesille bir arada kalmak gerekiyor. Ve çok enteresan şeyler de öğreniyoruz onlardan. Tabii, şüphesiz. Ben teknik öğreniyorum. Değişik. Teknik öğreniyorum. Dediğiniz gibi bakış açısı öğreniyorum ve bazı konularda giderek hani yaş aldığımız zaman daha da kapatıyoruz kendimizi aslında bir noktada. Sabit düşünceler oluşmaya başlıyor. Hep onu ben yıkmak isterim. Yani hep yeşil dediğim şeyin birisi eğer mavi olduğunu iddia ediyorsa ben demek bunun arasında da bir şey var. Beni ikna edebilir diyorsun. Başka bir renk olabilir diye düşünmek istiyorum. Çünkü o seni yeni bir meraka, yeni bir heyecana sürüklüyor. O aslında bir yaşamla kurduğum bir bağın bir parçası. Yani bunu böyle felsefi olarak algıladığınız zaman sanatçının aslında nasıl bir bitkiyi, bir saksıda yetişen bitkiyi sulamanız gerekiyorsa, o çiçeğini vermiş, orada kurumuş, güzel duruyor. Evet, onu orada o sanki bir hep sabit kalacakmış gibi siz kendiniz öyle bir şey kendinize atfediyor olabilirsiniz ama siz ne zaman onu sulamaya başladığınız zaman başka şeyler de harekete geçiyor ve yan dalları oluşuyor. Oradan küçük tohumlar oluşuyor. Ve onlar hepsi tırnak içerisinde bir yaşam sevincine dönüşüyor. Ben onu seviyorum. Parçalar resmin bütünü. Aslında ne bütün ne o parça hepsi kendi yerinde. Hayatın parçaları bu. Yaşam yolculuğunun parçaları bu. Öğrenmek, öğretmek, durmak, ilerlemek hepsi bir bütün. Yani bu ayrı konuşulacak bir konu. Evet. Şimdi resimlerle, eserlerle ilgili konuşacağız ama önce ben şimdiye kadar konuştuklarımızdan böyle uzaklaşmadan bir şey sormak istiyorum. Şimdi günümüzde tabii ki teknoloji gelişti, basın, bilgiye ulaşmak çok hızlı vesaire ve sahte eserler üretimi, sahte eserlerin işte bir şekilde ortaya çıkması çok daha kolaylaştı. Evet. Bu dönemde aslında belki hep vardı da şimdi bu bilgiyi çabuk yakalayabiliyoruz. Evet. Tespiti kolaylaştı. Türkiye'de şu an benim bildiğim de birkaç hocamız var Türkiye'de, hani bilir kişi bu işlerden. Siz de bir restorasyon, müze vesaire konuların içinden geçmiş bir kişi olarak Türkiye bu alanda sahte resim, müzecilikte vesairede ne kadar etkin bir noktada eğitilmiş ne kadar insan var veya yeni nesilde bu durum nerelerde? Hala da gençlerin etrafındasınız çünkü. Evet, yaramıza hani dokundunuz dersem. Evet. Buyurun efendim, siz dinleyin. Ben Resim ve Heykel Müzesi'nde olduğumdan itibaren Türk resmini zehirleyen diyeceğim. Bu tür sahte eserlerle mücadeleyle de geçti. Hatta müzeden en sonunda bu serzenişlerimize bir yanıt alamadığımız için sistemsel olarak onun üzerine ayrılıp artık ben daha serbest kendi alanımda bir şeyler yapmaya çalıştım. Şunu söylemek istiyorum. Sahte resim Türk resminin en önemli şu anda kanser gibi bir noktası. Çünkü bununla ilgili sistemler hala harekete geçmiyor. Bilirkişi gibi şüphesiz bazı arkadaşlarımız çok yetenekleri ve bilgileri doğrultusunda bu konu içerisindeler ama bu aynı bir doktorun bir hastayı teşhisinde kullanması gereken sadece şifai bilgilerinden öte birçok
altında olması gereken röntgen gibi, ne bileyim ultrason gibi, hani biliyorsunuz bir hastalık tespit etmek açısından bütün bunları devreye katması lazım. Bunlarla ilgili şu anda sistemler var. Kurumlarımızda var. Mimar Sinan Üniversitesi'nin restorasyon bölümünde var. İstanbul Üniversitesi'nde var. Bunu münferit tekil olarak kullanmayı bilen bazı arkadaşlarımız da var. Ama bu bir müdahale şeklinde ve eserlerin buradan geçmesini sağlayan bir sistem yok. Sanki böyle bu konuda kurumlar üzerinden bunları doğrulanması gerektiği zaman sanki kurumlar piyasanın içine giriyorlarmış gibi algılıyorlar. Hiç alakası yok. Çünkü ben o konuda bir tarihi sorumluluk kurumların üstlenmesi bu noktada gerekir ve geç kalmamaları gerekir diye ben de kendi sesimin bir şekilde söyleyebildiğim ortamlarda bunları ifade ettim ama hep uzak kalındı, açık söyleyeyim. Ve hala devam ediyor. Hala ben Sabri Berkel'in öğrencisi olarak kendimi görüyorum. Yani onunla vefatına kadar beraber olduğumuz için devrimel bir mezun olmama karşın öyle bir ona yönelik büyük hassasiyetim var. Sahte Sabri Berkel'ler, sahte Avni Lifici'ler, hatta son müzayedelerde de gördüm. Çok üzüldüm, uyardım ama kaldırmadılar sistemden. Yani ona varıncaya kadar birçok ustanın Çallı'dır, işte çok isim söyleyebilirim. Onların sahteleri hep satılıyor, hala satılıyor. Bu kadar teknolojiye rağmen satılıyor. O zaman bir teknoloji olmadığı için bunlar çok Şimdi rahattı. teknoloji onları kopyalamayı da kolaylaştırıyor, hızlandırıyor. Kopyalama yok. Şöyle, onu öyle söylemekten öte, yani sahte eserin veya sahtecilik üzerinden hani sanatın bir alanını konuşabiliriz. O başka bir şey. Ama ben şeyden bahsediyorum. Kök miras, bir elimizde bir resim şeyimiz var. Zenginliğimiz var. Şimdi onun korunması lazım. Hoca Rıza şu kadar eser üretti. O ürettiğinden ne bileyim 1000 tane daha ortaya siz kendiniz çıkartıyorsanız onun o mirasına müthiş bir tecavüzdür aslında. Bunlar oluyor maalesef. Yani geçmişimize ihanet etmek gibi bir şey. Evet, yani. öyle tabii. Yani bunlar literatüre sokuluyor müzayede. Evvelden müzayede katalogları vardı. Şimdi dijital olmaya başladı her şey ama gene o sistem üzerinde arandığı zaman o eserlerin sahte de olsa hani vahşi kapitalizm burada da bunlar kılıçlarını olabiliyor çekmiş. Ya. Vahşi kapitalizm diyorum, kılıçlarını çekmiş. Bu alanda da son sürat gidiyor. Yapıyor. Yani bir Sisteme bu da ihtiyaç kültürel var. ahlak gerekiyor. Kültürel ahlakın polisleri gerekiyor. İşte bunlar olmadığı müddetçe de önü boşaldığını hisseden kişiler devrede oluyorlar maalesef. Büyük bir yara. Yani bunun üzerinde saatlerce konuşabiliriz. Ben böyle bildiğim, gördüğüm şeyler oldukça çok üzülüyorum açıkçası. Önemli, uyarmak durumundasınız da. Evet, çünkü evet, bunları öbür türlü kendiniz uyuyamazsınız. evet, bunları hep yaptım ya. Size bir şey okuyacağım. Biraz eserlere doğru hareket edelim. Evet. Yöresel mitozların etkileri insanın varoluş sürecinin evren doğa ilişkileri gibi giden böyle Göktaşı serginiz için Sezer Tansu tarafından yazılmış bir cümleyle eserlere doğru hareket edelim. Çünkü burada şöyle devam ediyor. Toplamda da buradan oluşan kaos arasında cevapları aramaya çalıştığınızı söyleyebilir miyiz sorusunu size soracağım. Çünkü Sezer Tansu orada o kadar güzel bunu ifade etmiş ki, Evet. yani böyle buradan sonraki bütün her şeyi kapsayan bir paraf ucu. Biraz orayı konuşmak istiyorum. Sezer Tansu çok değerli bir sanat yazarıydı. Evet. Sezer Tansu'yu ayrıca anmak isterim. Evet. Çünkü
Türk resminde de, Türk resminin değerlendirilmesinde de Batı etkisi üzerinden veya Batı'nın sanat anlayışı üzerinden oluşturulmaya çalışılan Türkiye'deki sanata bizim kaynaklarımız çok önemli. Hem Anadolu hem biliyorsunuz Orta Asya üzerinden de gelen bazı izler var. Onları da devreye katmamız gerekir diye ısrar ettiği için de biraz da böyle hırpalandığı diyeceğim bir sanat yazarıydı. Yalnız kaldı, yalnız yaşadı. Zorlukları oldu. Onun için onu ayrıca anmış olayım istedim. Onun ötesinde benim Kare Sanat Galerisi'nde 96 yılındaki Göktaşları sergisi benim kendi çıkışım açısından. Serginizi 90'da açıyorsunuz ve o zaten... O daha önceki dönemler baştan. Evet, baştan. İlk sergim 89'da. 80. Sonra 90 yılında yine önemli bir sergim oluyor. Ama benim için bir milat sergisi 96 yılındaki Göktaşları sergisidir. O arada ben başlamak istedim. Efendim? O yüzden Sezer Tansu Evet, Sezer Tansu'nun benim resimlerimi anlaması, ifade etmesi ve onları satırlara dökmesi. Ben dönüyorum, dolaşıyorum. İşte benim hakkımda yazılmış yazılar da var. Ama Sezer Tansu'nun o çok kapsayıcı, çok derinden algılaması çok özel bir şey benim için. Çok vizyonel. Belki o anda sizin bile fark etmediğiniz, sizin geleceğe doğruki vizyonu başta koymuş gibi bir şey. Tabii, yukarıdan baktı resimlere. Çünkü bazen biz kendi resimlerimiz hakkında bir yol üzerinden gittiğimizi söyleyebiliyoruz. Ama üst bakışı bazen kaçırabiliyoruz. Tabii içinde kalınca objektif de olabiliyorsunuz. Evet, onu hakim bir gözün görmesi lazımdı. O zaman Sezer Tansu'nun bunu gördüğünü söyleyebilirim. Göktaşlarıyla da o bugüne kadar olan açılımı aslında çok güzel açıkladı, özetledi. Oradan sergi isimlerine de bir bağlantı kuralım. Onun felsefesine de zaten bu paragraf gene atıf alınarak devam edilebilir. Çünkü oluşumlar, göktaşı hep iç ses, iç güneş, kaos, hep böyle iç kaos. Hep böyle gidiyor. Bu temel felsefeyi sizden de dinleyelim. Şimdi bir varoluş aslında felsefesi bu. İnsanın en çok kendine sorduğu soru ben kimim sorusu aslında. O zaman Biga'ya kadar dönebilir miyiz? Çerkezliğe, Kafkas kültürüne. Tabii. Yani beslendiğiniz kaynaklar. Yani en başta çünkü siz bunu söylediniz. Efendim? En başta bunu belirttiniz, orada kalmadı. Şimdi yeri geldi o beslendiğiniz toprakların. Ben geçenlerde de böyle bir söyleşi oldu da iç mitoloji diye bir tanımlama yaptım ki bu önemli bir şey. İç mitoloji dediğim bir mitolojiyle ilgili genel bilgileriniz olabilir. Bunları okuyabilirsiniz. Bunlar üzerinden kendinizi zenginleştirmiş olabilirsiniz. Ama sizi asıl niteleyen şeyler içeride sonradan onların mitolojilerle nasıl bağlantı olduğunu süreç içerisinde, yaşantı içerisinde gördüğünüz iç mitolojiler. Yani annenizin söylediği, babanızın söylediği, o dönemde çocukluğunuzda hala devam eden bazı ritüeller, onların neye tekabül ettiğiyle ilgili derinlikler aslında. Ben onu bir iç mitoloji olarak nitelendiriyorum. Oradan başlayan, tabii ki biz Kafkas kökenli bir aile olduğumuzu hep söylüyorum. Çünkü onun getirdiği o mitoloji bizi bir noktada var etti veya anlamlandırdı diye hep bunu söylüyorum. Buradaki resimlerime yansıması bildiğiniz anlamda bir sembol, bir şekil olarak yansımasından öte orada bir duygu yansıması peşindeyim. Bir atmosfer yansıması peşindeyim. Onu giderek çok daha fazla hissedip onunla beraber bir bütünleşiyorsunuz. Bir
auranın içerisinde hareket ediyorsunuz gibi bir duyguyu yaşatıyor Onun size. karşılığını renklerle Evet, bir ruhani bir atmosferi kendiniz yaratıyorsunuz gibi aslında. Nota yazmak gibi, değil mi? Belki Bestelemek gibi. öyle de belki denilebilir ama yani o duygular sizi hep koruyor, kolluyor, ondan sonra iyi hissettiriyor ve yani şimdi geldiğimiz noktada da benim etrafımda evet herkes başka duygularla kendi yaşantısını sürdürüyordur ama ben onları böyle bir etrafımda hemen uzanacağım bir elma ağacından bir elma koparır gibi ne bileyim çiçeği koparır gibi böyle bir hareket ediyor. Hepsi bana ne yapıyor aslında bir yaşam alanı oluşturuyor, yaşam sevinci veriyor. Sizin parçalarınız. Onlar aslında evet bir anlamda da Siz onun parçasısınız, o sizin parçası. Aynalama şeklinde yeter, gidiyor. aidiyetlerinizi pekiştiriyor aslında. Yani belki bunu söylemek doğru olacak. Ne yaptığınızı, niye yaptığınızı ve nerede olduğunuzu giderek daha fazla anlamaya başlıyorsunuz. O zaman kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. İşte mutluluk duygusu belki, küçük sevinçlerin böyle biraz daha yan yana gelişleri gibi bir duygu içeride oluşuyor. Bu zaten resim bu üzerinden de resim bunu veriyorsa zaten istediğimiz şey bu. Dolayısıyla da bu kadar sizden olan bir şeyin samimiyeti izleyiciye de öyle aksediyor. Evet, ben zaten şimdi şunu da söylemek istiyorum. Hazır bir şablon üzerine hiç hareket etmedim ben. Yani kendimi bırakıyorum. Böyle bir dosta bırakır gibi tuvale. Ve orada çıkan sonuçlar benim de hayret ettiğim sonuçlar olabiliyor. Nasıl oldu bunlar diye. Çünkü iç planları yapıyorsunuz aslında. İşte şöyle şunları kuracağım, bunları edeceğim. Fakat nereye gideceğini bilmediğiniz bir yolda iyi şeyler olacağını da bilerek yola çıkıyorsunuz. Yani hava güneşli, su var, yolunuz karşıda, yürüyorsunuz. Böyle bir atmosferde iyi şeyler tabii ki beklemek gerekiyor. Hep iyi şeyler olmaya başlıyor. O zaman resim size aslında ışık olmaya başlıyor, yolu göstermeye başlıyor. Güzel noktası o zaten sanatın. Sadece ben resim alanında olduğum için, müzik alanında arkadaşlarımız da böyle aslında kendi düşünüyor. kendinizi keşfine çıkmış gibi bir şey oluyorsunuz, değil mi? Tabii. Her şey sizin parçanız oluyor. Sizin biraz önce bahsettiniz. Kim kimin parçası belli değil. Öyle olmalı. Evet, öyle olmalı. Çünkü benim arkadaşlarım bana söylediği ilk resimlerimi gösterdiğim birkaç arkadaşım vardır. Sen olmamışsın derler. Şimdi o çok önemli bir laftır. Bazen olamıyor çünkü. Çünkü bazen şablonlar karşınıza çıkıyor. Doğru. Kendi şablonuma takılıp kalıyorum. Kendi yarattığım şablona mesela takılmışım. Evet. Sen olmamışsın, orada zorlamaya başlamışsın. diyor. O zaman demek ki o doğru değil. Biraz kendinizi bırakmanız lazım. Evet. Zaten onlar da resim bittikten sonra hayretle ben de bakıyorum. Ben mi yaptım, nasıl yaptım? Yani onlar çok güzel duygular, güzel duygular, değil mi? Tabii. Hem o süreç çok güzel. Bir de sonuçta çıkan tabii şeyle sonrasını izleyici düşünsün. Bir aynaya bakıyorsunuz aslında. Evet. Yani şimdi 90 yılında da bir sözünüz var. Hani biraz daha böyle sohbeti derinleştirmek için. Tabii. Doğanın insan belleği ve düş gücüyle yeniden tinsel biçim kendi yazımı okuyamadım değil mi? Biçimleşini plastik bir dille sorgularken kendimi kayıtsızca sezgilerin eylemine bırakıyorum. İşte demin anlattığınız güneşli yol. Evet, ben bunu ben yazdım. 90 yılının broşüründe yer alan bir şey. Bu da beni çok iyi o zaman, yani 90 yılında 30 yaşındaydım ve yani kendi sanatımın da başlangıcının biraz daha ötesine geçme aşamasındaydım. Kendimi tanıma süreçlerinde burada sezgiye bırakmak, bilmediğiniz bir dosta inanmak gibi. Yani bu şekilde bir yolla ilerliyorsunuz. Orada bir ihanet olmayacak belli. Dolayısıyla orada gelen her şeyi kabul etmeye başlıyorsunuz. Orada kabul ettiğiniz her şey de aslında ne zaman insan
birisiyle daha barışık, daha iyi ve güzel frekanslar yakalıyorsa aslında kendisini yakalıyor demektir. Yani kendi özelliklerini aslında burada keşfediyor demektir. Bu resim yoluyla olabilir. Dediğimiz gibi başka yollarla da olabilir. Bu yolu anlatmak için bu cümleyi O zaman 90'ların başında siz bu kendinizle ilgili olan keşfe farkındalığıyla bugüne kendimi kadar bırakmayı öğrendim. O zamana kadar, yani şimdi hala da bırakamadığımız anlar oluyor ama öyle pat diye de olmuyor. Etütler, işte yaşananlar, tecrübelerin sonucunda bence çok erken fark etmişsiniz. Şöyle bir şey oldu, onu da söyleyeyim. Tabii ki özellikle 80 dönemi ve öncesindeki akademideki sanat anlayışı daha figüratif ve daha toplumsal içerikliydi. Biz de benim erken dönem resimlerinde sizinle konuştuk mu bilmiyorum. O erken dönem resimleri daha alegorik, daha simgelere bağlı, daha hazır kabuller vardı. Ve şunu anlatıyor, bu bunu anlatıyor diye hazır anlatımlar vardı. Onlar sizi ne kadar niteliyor? O benim için hep muammaydı. Yani o sizi ne kadar niteliyor olmasını biraz zamana bırakmak gerekiyordu. Zamana bırakmayı bilmek gerekiyordu açıkçası. Ben onu 90'larda öğrendim belki. Onu anlatıyor. Ama daha önce biraz daha kalıpsal kompozisyon, böyle işte şu simgeyi kullandığımız zaman şu anlama geliyor. Şu rengi kullandığımız zaman şu anlama geliyor gibi böyle hazır bir alfabe vardı. O alfabeye göre bir kurgu yapmaya çalışıyorduk. Ben onlardan vazgeçtim. Bir döneminde best konusudur biliyorsunuz. Hani soyut resim, somut resim. Evet. Yani bir şekilde belki hani herkesin de bir şeylere alışması ve kabullenme süreci de yaşanması gerekiyordu o ara geçiş sürecinin. Evet. Değil mi? Yani peki. Şimdi bugün dijital de çok gelişti. Bu dijital artlar, enstalasyonlar, onlar bunlar falan. Biraz da siz çok yeniliklere de açık olan etrafı izleyen bir kişi olarak bu alanlardaki üretimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Veya siz üretirken bu dijitalden vesaireden ilgileniyor musunuz? Kendinizle ilgili etütler yapıyor musunuz? Benim kendi bir yolum var. Kendimin bıraktığım bir yol var. Yani kısıtlama şüphesiz yapmıyorum. Ama etrafında bu tür üretimlere de saygı duyuyorum. Ve onların amaçları eğer plastik anlamda bir düzen oluşturmak, kendilerini ifade etmek ise bunları teknik olarak gördükten sonra problem yok. Geçenlerde öyle bir konuşma olduk. Yapay zekanın asıl üretimin yerine geçip geçmeyeceğiyle ilgili. Şimdi burada kararlar gerekiyor. Yapay zeka bir malzeme olarak alındıktan sonra problem değil. Yani bir kompozisyonunuzda belki onu daha çoğaltmak, daha efektini başka boyutlara taşımak için bir önünüzde görmeniz gereken alternatiflerden biri olarak bir size ortam hazırlıyor ise ve siz oradan yararlanıp kompozisyonlarınızda bir esin olabilecek bir şey yaratıyor ise ben ona varım. Ama onun verdiği hazır bir malzemeyi siz bir kopya eder gibi yerleştiriyorsunuz. O sizi tırnak içinde kullanıyor demektir. Yani asıl yaratıcı o. Şimdi bunların bilinç anlamında farkında olunması lazım. Ama yapay zekayı da onu yaptırırken siz detaylı olarak zaten kendi fikirlerinizi bildiğiniz bir edebiyatçı gibi çok ciddi betimlemeniz gerekiyor ki size görmek istediğiniz havalarda bir şeyler getirebilsin. İşte orada gene de onun büyüsüne kapılmamak lazım. Yani o bir sizin elinizde sadece bir kalemin yanında da bir done. Esin kaynağı gibi bakmak lazım. Ne bileyim, bir manzara resmi yapıyorsunuz, hep aynı dağa bakıyorsunuz ama bir size bütün dünyadan çok önemli dağların fotoğraflarını önüne koyuyor ve orada görmediğimiz renk efektleri, başka bir şeyler çıkıyor ise siz aslında tırnak içerisinde aydınlanıyorsunuz. Tabii ki. Onun için
ne kadar fazla malzemeyle karşılaşırsak o kadar biz daha derinlikli kendimizin daha fazla farkında olacağımız şeylere varabiliriz. Yani onun için yani yapay zekayı, yeni teknolojileri hep ben asıl neyse resimimizdeki amaç ve problem veya tasa ona katkıda bulunduğu oranda bir malzeme gibi gördükten sonra ben onu kabul ediyorum. Önemli olan biricik fikrin sahibi olmak. Tabii. Nasıl sunulduğu, hangi plastik değerlerde, hangi malzemeyle sunulduğu önemli değil. Artık önemli değil. Ben çünkü pentürcüler deniliyor. Evet. Ne bileyim pentür sanatçılar, tuval ressamları, asılan resim yapanlar evvelden çok önceden. Evet. Bunlar hep büyük konuşmalardı. Ben fikir ve problem eğer sanat adına var ise ben her türlü üretime evet diyorum. Pandemi sürecinde aslında bana göre fikrin ne kadar önemli olduğu ve zamanın hepimizi gelişmeye göre bizi nerelerde eleyeceği veya nerelerde öne çıkaracağının altı çok ciddi çizildi, değil mi? Evet, bir yandan. Yani evet. Dijitale karşı gösterilen dirençlerin birçoğu pandemi sürecinde kırıldı. Evet. Çok gözle görülür bir şekilde. Orada yalnız NFT konusu var. NFT konusu, evet. Onu da konuşalım. Yok şöyle, evet, o da bir yani yapay zekayı konuştuktan sonra... Evet, yapay zeka bir sonraki konuydu ama NFT çıktı ve ortalığı bulandırdı. Ve kayboldu. Ve kayboldu mu, kaybolmadı yani mı? bence şöyle, daha mı güçlü gelecek? Bir furya diyelim artık ona. Ben size şunu söyleyeyim, siz oradan sonrasını Buyurun. dinleyeyim. Bir arkadaşım aradı daha pandeminin başlarında. Dedi ki NFT diye bir şey var. Sen çok sanatçı tanıyorsun. Gel bu işi beraber Türkiye'de ilk kuranlardan biri ol. Ben durdum. Dedim ki biraz araştırdım. Okuduklarımı bile zor anladım. Çünkü sürekli bir çeviri okuyorsunuz. Teknik. Evet. Garip. Oturtamadım bir yere. Dedim ki yok ben karışmayayım bu işe dedim. Çünkü biz daha dedim orijinal resimle sanatsal baskı arasında kavgayı tam oturtturamadık. NFT evet dünya bir yerde bir şeye gidecek. Böyle de bir şey geliyor önümüze anladım. Ama bence Türkiye hazır değil dedim. Bu pandeminin başları. Şimdi oradan sonrasıyla bir hoca olarak sizden dinleyeyim. Ya hoca olarak değil ben yani sanat adına. Benim hocam olarak. Yok estağfurullah. Şöyle yani konuşmalar da yaptık onunla ilgili de onun için biraz daha fikrim var diyebilirim. Şimdi NFT nasıl bir resim sahibi olmak duygusu, ne bileyim bir antika bir objeye sahip ol, eğer merakınız var ise sahip olmak duygusu önemli. Onu yanınızda hissetmek, o benimdir diyebilmek, tabii. Bu bir duygu olarak nasıl anlam kazanmışsa NFT de o ambalaj içerisinde, sanal bir ambalaj içerisinde belli bir sanal bir aidiyet oluşturularak kişilere evet o senindir gibi bir şeyle tırnak içerisinde pazarlanmaya çalışıyor. Aslında bu dijital parayla ondan sonra yine yapay zekayla sistemin ortaya gelmesi için de bir bitcoinlerle hep bağlantı kurabileceğimiz para da yok, eser de yok. O evet, yok, eser de yok ama o benim diyorsunuz. O benim diyorsunuz. Boşlukta gezen bir şeye benim diyorsunuz ve onun yine sanal bir ambalajını yapıyorsunuz. Sanal bir kodlamasını yapıyorsunuz ve ne diyorsunuz? 8716 nolu eser benim eserim. Kimse dokunamaz benim haberim olmadan gibi demeye başlıyorsunuz. Buradaki şeyi ben şöyle çözdüm kendime göre. Burada aslında sanatçının o temiz duygularına öte ekonomik anlamda bunun bir alan olduğunu keşfedenler sanatçılara bu anlamda hücum ettiler tırnak içerisinde. Çünkü hepimize gelmiştir. Mailler, hala geliyor. Instagram'dan eserlerinizi çok beğendik, harikasınız,
Nasıl yaptınız? Ya. Bütün bunlar geliyor. Sonra ikincisinde bunu NFT olarak almak istiyoruz diyorlar. Çünkü NFT programının üzerinden o programcılığı satmak istiyorlar size. Yoksa sizin eserinizle alakalı bir durum yok ortada. Evet. Bu zaten bir yıldan, 1,5, 2 yıldan beri bu aslında deşifre olmuş durumda. Öyle olunca insanlar uzaklaştı. Yani hepimiz böyle bir mesaj geldiği andan itibaren çok samimi mesajlar da içinde olsa hemen bir ya virüs algısıyla evet. ya başka bir Görmezden şekilde geliyorsunuz. Görmezden geliyorsunuz, siliyorsunuz. Ben siliyorum daha doğrusu. Aslında yeni bir bakış olarak o biraz daha ahlaki şeyleri, sanat aslında ahlakla birlikte yürümesi gereken bir şey. Evet. Orada bir o sanal ahlak noktasında madem sanal bir zaman onun ahlakı da üretim olacak. varsa sanal ahlakın da etrafında bir ambalajını yapmış olsalar idi o bir yere kadar yürüyebilirdi. Ama bunlar bir istismar alanı tırnak içerisinde bir ticari açık alan gibi görülüp bir de sanatçılar üzerinden bunu yapmaya çalışıyor. Sanatçılardan pandemi gibi bir süreçte para almaya sanatçıların çalışıyorlar. en sıkıştığı, Evet, evet. en yavaşladığı. Aslında üretimlerimiz çoğaldı ama biz sıkılmadık. Ben hiç sıkılmadım. Sanatçı Yok, olan bir kimse tersinden sıkılmadı. başka- Hobisi olan kimse sıkılmadı. Hatta biz dinlendik, biriktirdik ve yenilendik. Evet. Ama o noktada işte onlar çok İşte o- akıllıca gerek kapitalist sistemin Bir havuç koydular girdiler. biliyorsunuz Evet. çok şu kadar Aynen. milyon dolara satıldı diye. Bir bantladılar. Evet. Hatta geçen gün gene bunun bir haberi döndü. Yeniden satışa sunulacakmış falan diye. Evet. Yani insanların sanatla olan duruşuna da zarar veriyor mu bu hareketler? Veriyor, bence veriyor. Ben şöyle sanatı bir izleyicilerin de sanatçıların da en temiz hissettikleri bir alan olarak görüyorum. Steril bir alan olarak. Öyle olması gerekiyor ve orada yapılacak en ufak bir istismar yani kirletiyor, ortalığı kirletiyor. Öyle söyleyeyim. Sanatçılar da bazen bunların ne olduğu konusunda farkında olmadan o sistemi içerisinde kendileri de oyuncu olabiliyorlar maalesef. Öyle olduğu zaman uzaklaşıyorsunuz, hoş olmuyor daha doğrusu. Koleksiyoner uzaklaşıyor, izleyici uzaklaşıyor. Evet, işte o evet. galerilere güven kalmıyor, müzayedeye güven kalmıyor. Evet, yani evet. O zaman çok ciddi bir sorunumuz var. Şimdi sanat çok katmanlı bir olay. Evet. Hepimiz bunu gördük. Yani şu anda yaptığımız söyleşi de bu sanatın başka bir katmanın içerisinde çok önemli bir değer. Çerçevecisi çok önemli, tuvalcisi Tabii çok ki. önemli. Ondan sonra işte fırça üretimini yapan kişi önemli. Bütün bunlarla beraber bir temiz alan korunması diye bir şey olmuş. Sanatkarane bir şey var, katmanlar çemberi var. O çemberi korumak gerekiyor. Yani sistemsel olarak bunu nasıl yapmak gerekiyor bilmiyorum. Müzelerimiz de müzayede dediğimiz zaman sonuçta müzayedelerden alan ve onları kendi koleksiyonlarında tutan müzeler var biliyorsunuz. Evet. Ama müzelerin de bazılarını biliyorsunuz çalıntı eserler aldıklarını bugün Bilir görüyoruz. bilmez alıyorlar yanlışlıkla Evet, da olsa. evet. Bir şekilde oluyor bu iş. Evet, yani böyle baktığımız zaman işte bu alan ne kadar korunuyor diye bunu ayrı bir konu olarak Her alanda konuşabiliriz. gerçi bu olayların her meslek grubunda bir karşılığı vardır. Ama tabii ki biz kendi alanımızı konuşmakla yükümlüyüz. Yani tabii ki hepsi birbirine bağlantılı ama sanatı böyle bir vaha alanı gibi ben görüyorum. Daha korunaklı, naif, hayatı kalsın. bazen sürdürebilmek için bazen belki istemediğimiz şeyleri de yapıyor olabiliriz ama bu alanda lütfen ve lütfen samimi olalım. Yani oradaki samimiyet aslında kendimizle olan samimiyet. Başkalarıyla olan bir samimiyet değil. Bunun farkında olmak lazım. Kültür sanat alanındaki etik ve ahlak kurallarının üzerine de aslında çok ciddi eğilinmesi gerekiyor. Evet, asıl belki şu dönemde bir sürü sanal şeylerden bahsediyoruz ama asıl konuşmamız gereken o. Sanatta etik, ahlak nasıl korunmalı bu noktadan sonra? Evet. Korunabiliyor mu? Korunabilecek mi? Anlamı var mı?
Bazıları da diyorlar ki artık fazla üretim veya tekrarlanabilir üretimin de bir kendine göre bir pazarı var. Siz onu da sanatsal bir boyutta niye almıyorsunuz diye. Ben öyle almıyorum. Yani bence insan üreteceği şey biriciktir, bir parmak izi gibi. O biricikliğini değerli kılmak önemli. Onun ötesindekiler ancak bilgi amaçlı olabilir. Yani bir reprodüksiyon tabii ki oluyor ama nedir o? Okunacak, bakılacak bir şeydir ama dokunulup onunla direkt ilişkiye geçtiğiniz nokta tamamen sizi bir ayna gibi temsil eden bir eser olmalı diye düşünüyorum. Valla kendi sokaklarımızda, orada burada böyle hani özendiğimiz Avrupa şehirlerindeki gibi kültür sanatla sokakta normal bir şeymiş gibi daha yaşayamadan birden bu hızlı tüketim, dijital alanlara gelince bence daha çok hazır olmadığımızı, çok daha yolumuz olduğuna kesinlikle yüzleştik. Ama tersinden de şey var, bir eşleşme var. Yani şu anda yürümeden maraton koşmak gibi bir şey oldu. Şimdi evvelden bir ilerleyen bir kültür var ve ona adapte olmaya çalışan bir diğer alt kültürler var idi. Ama şimdi özellikle internet çağından sonra diyelim, 90'lardan itibaren herkes herkesin ne yaptığını biliyor. Yani kendini bir şeyle yarıştırmaya, ne bileyim kendini bir şey ile kıyaslamaya yönelik her türlü malzeme elimizin altında. Bu büyük bir kazanım aslında. Evet. Bu kazanımın üzerinden hazım dediğimiz bir olay var. Ben ona çok inanıyorum. Yani o süreçler kendi içerisinde hazım mekanizmaları ürettiği takdirde onlar da bir kurumlardır bunlar. Ne bileyim küçük topluluklardır, derneklerdir. Eğitimdir. Temelde tabii ki eğitim. Bu hazımlar olduğu zaman dünya kültürünün kendi bütün küresel anlamda bir üste çıkışı o zaman olabilir. Yani ben artık hiçbir kültürü diğer kültürden daha yüksek veya daha alçak görmüyorum. Her bir üretimin, ben biraz sanat tarihi üzerinde de şimdi dersler vermeye başladık. Biraz daha fazla yoğunlaştım onun üzerinde. Her coğrafyanın kendine özgü müthiş üretimleri var. Şimdi birini diğerinden üstün görmek diye böyle o geçmiş dönemde hiyerarşik bir insan yapısı üzerinden bakmaya hiç gerek yok. Zaten bakılamaz artık. Öyle internet bunu bize sağladı. Bu bir kazanım. Hani siz söylediğiniz için söylüyorum. Biraz o hazım mekanizmaları devreye girerse o zaman her toplum kendini iyi hissedecek, her toplum kendini değerli hissedecek diye düşünüyorum. Valla ben soracaklarımı tamamladım. Benim unuttuğum sormayı, sizin anlatmak istediğiniz bir konu kaldı mı? Valla her konumuz ucu açık konular haline dönüşüyor. Evet, ben özellikle bunları konuşuyorum. Çünkü biz sizin daha evvelden çok derin bir retrospektif çektik ve bunları zaten şu an dijital ortamda rahatlıkla ulaşabildikleri için ben daha böyle özel felsefi, daha derin bir şeyler, fikirler öğrenmek istedim. Aslında değindik ama şöyle sanatı yani insanın kendisiyle karşılaşacağı bir alan olarak gördüğümüz için orada bir steril bir ortam olmalı diye düşünüyorum. Steril ortam sonuçta o ortamı paylaşacağınız kişiler, izleyiciler, ne bileyim sanat eserinin üzerinde konuşulacak her şey bunun içine giren bir şey yani. Dolayısıyla bunun korunması, bu dönemden sonra nasıl ele alınması konusu bundan sonrası konuşacağımız konular olmalı diye düşünüyorum. Evet. Onun ötesinde bir yaşam biçimi olarak sanatı seçtik. Bunun üzerinden gidiyoruz. Bu büyük bir bana mutluluk veren bir şey. Ben kendimi her an bunun üzerinden tedavi edebiliyorum yani buna gelmişiz. Sevinsek resim yapıyoruz, üzülsek resim yapıyoruz. Evet, veya yapıyoruz yani. Resim yapmasak bile resim düşünüyoruz. Yani şurada bir atölye var değil mi?
Evet. Arkada bende var da daha çok orada yapıyorum. Evet. Yani şunu da şöyle bir şey oluyor. Artık her baktığınız şey bir kadraj olmaya başlıyor. Evet. O kadrajlı düzen oluşmaya başlıyor. O düzenden birikimleriniz doğrultusunda zevk almaya başlıyorsunuz. Farkındalığın artıyor hayata dair, yaşama her şeyi dair. fark ediyorsunuz. Fark ettiğiniz zaman onların ışıltılarını anlıyorsunuz. Bütün bunlar yan yana geldiği zaman bir yaşam sevinci oluşuyor. Hayat zaten bir yaşam güdüsü üzerinden o sevinci üretmeye yönelik değil mi? İşte sanat öyle. bunu sağlıyor ise ne mutlu Yani bize. profesyonel olmaya da gerek yok. Herkes ucundan neresi müziği sevebilir, onu sevebilir, bunu sevebilir. Mutlaka kendi hayatına amatörce de olsa bir şeyler katsın, denesin. Tabii, Hiç tabii. önemli değil ne yaptıkları. Tabii, yani- Çünkü çok iyi iyileştirir dediğim sanat iyileştirir anlattınız Evet, siz evet. bize. Bir atmosfer sunuyor Evet. dedim. Oradan içinde onu üretenler var, onu soluyanlar var. Hepsi bir zaten aura diye ilk başta da konuştuk. Bu atmosferi korumak da lazım. Yani aynı zamanda hepimiz aslında sanatın bu nimetlerini diyelim veya iyileştirici özelliğini alırken aslında onu korumakla da görevliyiz. Yani onun için bazı olumsuz şeyler olduğu zaman böyle üzülüyoruz, tepki gösteriyoruz. Bu tepki göstermeler çoğaldığı zaman zaten onlar biraz daha mecburen dışarıda kalacak, başka şeylerle uğraşacaklar. Onlar bizim alanımıza Bunu da girmeyecekler. ürettiklerimizle etrafımızdakilere bulaştırmaya çalışıyoruz. Evet. Onlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Şurada yalnız bir şey var, hassas, onu da biraz belirtmem gerekiyor. Hazım dediğimiz nokta. Evet. Bir anda olacak bir şey değil. Bazen onun bir anda, o atmosfere girdiği anda sanki onun her türlü şeyleri, esinleri, duyguları gelecek şeklinde hisseden izleyicilerden olabilir, ne bileyim yeni başlayan bu alanın içine giren kişilerden olabilir. Biraz kendilerine zaman ve konu içine girme içinde biraz Fırsat versinler. ne Değil mi? diyelim? Hayır. Çaba göstermeleri lazım. Yani bir anda sanat tarihini öğrenemezsiniz. Okusanız bile kitaplarını yapamazsınız. Ne bileyim size onlarca tuval verseler gene ne kadar heyecanlı olsanız onu yapamazsınız. Çünkü onun süreçleri var, merdiveni var. Biraz merdiven çıkmayı göze Yavaş alarak, yavaş. evet göze alarak bence alayın içine girdikleri zaman her merdivenin kendince o kadar güzelliği var ki illa ki en üste çıkman gerekmiyor. Biz de hiçbir zaman çıkamadık, çıkılmaz. Öyle bir yer yok ki. Evet ama öyle bir yer olduğunu düşünüp onun üzerinden Hareket şeyler olabiliyor. Yani sonra da hemen geri inişler de olabiliyor. Bazen bir buradan o iyileşmeleri sağlayamayan arkadaşlarımız da oluyor diye ben öyle benim kafamda öyle şeyler var. Çok teşekkür ediyorum. Rica Ağzınıza ederim. sağlık. Çok keyifliydi. Yani işin bu yüzünü sizden dinlemek benim için çok daha kıymetli oldu. Ben de Çünkü memnun teknik oldum. bilgilere dediğim gibi dijital ortam zaten sizin hakkınızda inanılmaz bilgi döküyor. Bu biricik bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ağzınıza ediyorum. sağlık. Bana da böyle hep üzerine düşündüğüm ama kim sorar diye bugüne kadar olmayan şeyleri sorulduğu bir için. ikisini ben sordum. Evet. Vardır daha sorulacak, Evet. konuşulacak Teşekkür şeyler. ediyorum İnşallah tekrar. yeniden başka sohbetlerde bir araya geliriz. Teşekkür. Bir sanatın evriminin daha sonuna geldik. Bugün sevgili hocamız Ahmet Özel konuğumuzdu. Önümüzdeki haftalarda tekrar keyifli sohbetlerle ve değerli konuklarla bir araya gelmek üzere. Sanatla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.